Herkese iyi akşamlar. Atmosfer Türk'ün bu özel gününe hepiniz hoş geldiniz. Bugün 14 Haziran bizim için sıradan bir tarih değil. Tam 4 yıl önce bugün Emir Hava Durumu adıyla başlayan bu yolculuk Atmosfer Türk'e dönüştü. O gün bir isim değiştirmedik, bir vizyon kurduk ve 4 yıldır o vizyonun her satırını sizinle birlikte yazıyoruz. Atmosfer Türk kendini amatör meteorolojinin kalbine konumlandıran bir kuruluş. Peki bu ne demek? Şu demek. Gökyüzüne merakla bakan herkesin doğru ve güvenilir tahmine ulaşabilmesi. Hava durumunun yalnızca bir ekran görüntüsü değil, vatandaşın gününe, çiftçinin hasadına, ülkenin geleceğine dokunan bir bilim olduğunu göstermek. Biz bu işi Türkiye için yapıyoruz. Ama gözümüz hep daha ötede. Amatör meteorolojiye, dünyaya değer katmak. Bu yolda en büyük gücümüz hiçbir zaman bir model, bir sunucu ya da bir algoritma olmadı. En büyük gücümüz sizsiniz. Bir kar tahmininin altında saatlerce süren sohbetler, bir fırtına gecesinde gözlemlerini paylaşan yüzlerce takipçi. Bu topluluk Türkiye'de başka hiçbir yerde olmayan bir bağ kurdu ve biz bu bağı bir takipçi sayısından çok daha fazlası olarak görüyoruz. Bu akşam size yalnızca geride bıraktığımız yılı anlatmayacağız. Önümüzdeki yılın ve aslında önümüzdeki yılların neye benzeyeceğini de göstereceğiz. Bu gece duyacaklarınızın bir kısmı aylardır üzerinde çalıştığımız projeler, bir kısmı ise bu akşam ilk kez açıklanacak. Ama önce konuşmak yerine göstermek istediğim bir şey var. Geride bıraktığımız yılı sayılar bizim yerimize konuşsun. 3 yıl önce 2023'ün bugünlerinde Instagram'da bizi takip eden insan sayısını hatırlıyorum. Ekrana gelsin. Haziran 2023, 4965 takipçi. 5000 kişi bile değildik. Peki bugün? Haziran 2026, 46.000 takipçi. 3 yılda %826 büyüme. 46 bin. Bu sayının her bir hanesinde gökyüzüne bizimle birlikte bakan bir insan var. Ama beni asıl gururlandıran büyüme değil. Asıl gururlandıran şu. Bu yıl zorlu bir kış sezonu geçirdik. Kar, soğuk atak bekledik, çoğu zaman gelmedi. Böyle sezonlarda hava durum sayfaları çok ciddi takipçi kaybeder. Bu işin doğası. Peki bize ne oldu? Takibi bırakma oranı geçen yıla kıyasla %30 azaldı. Kötü geçen bir kış sezonuna rağmen insanlar bize kar yağacak dediğimiz için değil, doğru söylediğimiz için kalıyor. Bu bir takipçi sayısından çok daha değerli bir veri. Devam edelim. Gönderi izlenmeleri ve erişim son 2 yılda %35 arttı. Ve yalnızca Instagram'da değiliz. TikTok tarafında bu yıl bambaşka bir hikaye yazıldı. TikTok, son 365 günde 4 milyon 100 bin izlenme, 51 bin beğeni, 2 milyon yeni bağımsız izleyici. 2 milyon insan. Bu yıl ilk kez bir Atmosfer Türk videosuyla tanıştı. Ve son olarak geçen 14 Haziran sunumumuzdan bu yana tüm platformlarımızdaki toplam tabloya bakalım. Son bir yılda toplam 21 milyon 100 bin bağımsız görüntülenme. 21 milyon. Türkiye nüfusunun yaklaşık 1/4 kadar görüntülenme. Bir amatör meteoroloji sayfasından. Bu sayılar bizim değil, hepsi sizin eseriniz. Ama bu noktada kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. Bu insanlar neden burada? Neden kalıyorlar? Cevap tek kelime: güven. Geçen yıl bu sahnede size bir söz vermiştik. Tahminlerimizin tutarlılığını her yıl ölçecek ve sonucu ne çıkarsa çıksın sizinle paylaşacağız. Çünkü meteorolojide en kolay şey tahmin yapmaktır. Zor olan tahminin arkasında durmaktır. Bir meteoroloji oluşumunu değerli kılan şey %100 bilmek değildir. Bu zaten atmosferin doğasına aykırı. Değerli olan öngörülebilir ve tutarlı olmaktır. Ne söylediyseniz onu kastetmek, yanıldıysanız açıkça söylemek. Bu yıl tutarlılığımızı iki ayrı kaynakla ölçtük. Instagram anketimiz ve detaylı değerlendirme formumuz. Toplam 392 oy kullanıldı. Sonuç ekrana gelsin. 392 katılımcının 348'i Atmosfer Türk tahminlerini tutarlı buldu. Genel tutarlılık oranı %88,8. %88,8. Geçen yıl da güzel bir sonuç almıştık. Bu yıl da o çıtayı koruduk. Detaylı formda size sezonda sorduk ve asıl gurur duyduğum tablo bu. 2025 yazı ve sonbaharı %82,7. 2025-2026 kışı %88,5. 2026 ilkbaharı %92,3. Trende dikkat edin. Sezon yükseliyor. Ve en dikkat çekici olanı kış. Az önce söyledim. Bu kış kar bekleyenler için zor bir kıştı. Buna rağmen kış tahminlerimizin doğruluğuna duyulan güven yazdan daha yüksek çıktı. Bu şu demek. Siz bize müjde verdiğimiz için değil, gerçeği söylediğimiz için takip ediyorsunuz. Kar yağmayacaksa yağmayacak diyoruz. Ve bu dürüstlük sayılarla karşılığını buluyor. Tutarlılık ve öngörülebilirlik Atmosfer Türk'ün temel yapı taşıdır. 5 senedir yaptığımız gibi Şeffaflık Raporu 2026 tüm metodolojisi ve verileriyle 11 Ağustos 2026 Cuma günü yayınlanacak.
Ama şeffaflık bizim için yalnızca bir rapor değil, bir ürün prensibi. Ve bunu en iyi anlatan örnek bu yıl yaşadığımız en kötü gün 7 Nisan. 7 Nisan'da API tarafında yaşanan genel bir aksaklık nedeniyle platformumuz 6 saat boyunca hizmet veremedi. 6 saat. Ve o anki sürümümüzde kullanıcıya ne olduğunu anlatan hiçbir şey yoktu. Ne bir hata detayı ne bir açıklama. Sadece döngüde kalan ana sayfa. Açık konuşayım, hava durumunu tahmin ediyoruz ama kendi platformumuzun çökeceğini tahmin edememişiz. O gün bize çok şey öğretti. Mayıs güncellemesiyle bu ders ürüne dönüştürdük. Artık bir sorun yaşandığında platform bunu saklamıyor. Detaylı hata ekranları neyin, neden çalışmadığını açıkça söylüyor. Kritik hatalarda ise sizi doğrudan bize ulaştıran çözüm yolları sunuyor. Sorun bizde ise bunu ilk söyleyen biz olacağız. Ve şeffaflığı tahminin kendisine de taşıdık. Mayıs ayından beri platformda 2 yeni modül var. 24 saatlik ve 5 günlük tahmin modellerindeki yeşil kilit simgesine dokunulduğunda algoritmamızın o il için tahmini en tutarlı kaynaklardan getirdiğini doğrulayan bilgi ekranı ile karşılaşıyorsunuz. Vedrix Earth tarafında ise ürünün hangi modeli kullandığını model çözünürlüğüne kadar görebiliyorsunuz. Tahmine güvenmenizi istiyorsak tahmin nereden geldiğini görmenizi sağlamalıyız. Biz buna inanıyoruz. Ve madem platformdan bahsetmeye başladık, gelin geçen yıl bu sahnede verdiğimiz en büyük sözün ne olduğuna bakalım. Geçen yıl 14 Haziran 2025'te bu sahnede size bir hedef göstermiştik. Atmosfer Türk artık sadece bir sosyal medya sayfası değil, kendi hava durum platformu olan bir kuruluş olacak demiştik. Bugün karşınızda o cümleyi kurmuyorum. Bugün şunu söylüyorum. Sözümüzü tuttuk. 14 Haziran 2025 ile 24 Aralık 2025 arasında yaklaşık 6 ay ekip olarak gece gündüz çalıştık. Tasarladık, yıktık, yeniden tasarladık. Ve yayın tarihini de bilerek seçtik. 24 Aralık. Atmosfer Türk'ün kuruluşunun 6. yıl dönümü. Doğum günümüzde Türkiye'ye bir hediye verdik. Atmosfer Türk Hava Durum Platformu. Ve içinde Türkiye'de ve dünyada bir ilk Atmosfer YZ. Meteoroloji özel, akıllı yapay zeka asistanı. Peki neden bir hava durum platformu? Şöyle düşünün. Modern hayatta neredeyse her kararın içinde hava var. Hafta sonu pikniği, düğün organizasyonu, sabah evden çıkarken üzerine ne alacağınız, çiftçinin ilaçlama günü. Kaliteli bir hava durum platformu lüks değil, günlük hayatın altyapısıdır. Biz de Türkiye'nin bu altyapıyı hak ettiğine inandık. Peki 24 Aralık'tan bu yana ne oldu? Sayılara bakalım. Atmosfer YZ'ye bugüne kadar 10 binin üzerinde soru soruldu. Tahmini günlük ziyaretçi 2905, 2026 ilk çeyreği itibarıyla. Burada dürüst olmam gereken bir nokta var. Şeffaflık bölümünün hemen ardından başka türlüsü de yakışmazdı. Biz ziyaretçi takibi yapmıyoruz. Sizi saymıyoruz, izlemiyoruz. Bu sayı Atmosfer YZ kullanım yoğunluğundan yaptığımız bir tahmin. Yani evet, hava durum platformuyuz, ziyaretçi sayımızı bile tahmin ediyoruz. Ama günde yaklaşık 3000 insanı günde dokunmak, 6 aylık bir platform için bunun ne demek olduğunu biliyoruz ve bunu asla hafife almıyoruz. Ve bu 6 ayda platform insanların hayatına gerçekten dokundu. 3 örnek vereyim. Kar tahmini modalı. Önümüzdeki 48 saatte kar bekleniyorsa platform bunu kendiliğinden algılıyor. Beklenen kar miktarını kart, saatlik detay veya grafik olarak önünüze koyuyor. Sıcaklık, çiğ noktası ve rüzgarı birlikte değerlendirip buzlanma riskini hesaplıyor. Ve evet, gençlerin en sevdiği kısım okul tatili ihtimali de söylüyor. Bu kuş İç Anadolu'da platformun yüksek tatil ihtimali gösterdiği ve gerçekten tatil ilan edilen günlerde gelen mesajlar bizim için kışın en güzel anlarıydı. Dışarı endekse günlük tahmin detayında sıcaklığı, yağış ihtimalini, UV endeksini birlikte okuyup size birden 10'a tek bir skor veriyor. Bugün dışarısı ne kadar dışarılık, karmaşık veriyi tek bakışta karara dönüştürüyor. Dezenformasyon radarı. Sosyal ağlarda hava durumu üzerinden korku ve yanlış bilgi yayınları takip ediyor, iddialarını verilerle çürütüyoruz. Özellikle ülkemizde spreyleme denilen chemtrails komplo teorisini dillendiren ve konuyla alakalı bilgisi olmayan vatandaşlarımızı zehirlemeye amaçlayan art niyetli onlarca kişi ve sayfa var. Bu konuya kapanışta döneceğim. Çünkü bu bizim için bir özellikten fazlası. Ve tam 7 gün sonra yaz gün dönümüyle birlikte yaza resmen giriyoruz. Platform da yaza hazır. Sürüm 1.8.0 yaz güncellemesi bugün yayında. Öne çıkanlar şunlar. Plaj ve deniz durumu artık platformda. 24 saatlik dalga yüksekliği, dalga periyodu, deniz suyu sıcaklığı, UV ve ölü dalga tahminleri. Üstüne Türkiye'de bir ilk daha. Deniz aktivite analizi. Yüzme, güneşlenme, balıkçılık ve deniz sporları için uygunluk ve güvenlik değerlendirmesi. Artık denize girmeden önce platforma bakmak bir alışkanlıktan öte bir güvenlik adımı. Bir de bu yaz özel bir güzellik İstanbul teması. Geçtiğimiz ay İstanbul'un denizini turkuaza boyayan o meşhur fitoplankton patlamasını hepiniz gördünüz. Doğanın bu gösterisinden ilham aldık. O turkuaz şimdi platformumuzun yazlık teması olarak sizlerle.
Bunların yanında 1.8.0 eş zamanlı güncelleme altyapısı, hassaslaştırılmış oraj algoritması, onarılan ve güçlendirilen dokunma titreşimleri ve baştan aşağı hızlandırılmış bir platform deneyimi getiriyor. Detaylı sürüm notları bugün yayında. 6 ayda buraya geldik ve açık söyleyeyim 1.8.0 anlatmak için bile heyecanlıyım ama bu akşam buraya 1.8.0 anlatmaya gelmedim. Bir şey daha var. Bir şey daha var. Evet. 1.8.0 bugünün cevabı. Ama bu akşam asıl göstermek istediğim yarının cevabı. Karşınızda platformumuzun bugüne kadarki en büyük sürümü versiyon 2. Ve ona bir ad verdik. Poyraz. Versiyon 2, namı değer Poyraz, platformda bildiğiniz her şeyi yeniden tanımlıyor. Kalbinde tek bir fikir var. Siz havayı aramayacaksınız. Hava size gelecek. Ve bu fikrin merkezinde bu akşam ilk kez tanışacağınız biri var. Tanıştırayım. Boran, Atmosfer Türk'ün yapay zekasının Atmosfer YZ, Poyraz sürümümüz ile birlikte bir kimliğe kavuşuyor. Tüm diğer gelişmelerden önce söylemeliyim ki Boran, Türkiye'nin coğrafi ve atmosferik şartlarını en iyi bilen yapay zeka. Boğaz'ın Poyraz'ını, Erzurum'un Ayaz'ını, Akdeniz'in nemini bilen, Türkçe düşünen bir zeka. Boran artık beklemiyor da, gerektiğinde ilk o konuşuyor. Yarın 7'de Ankara'da sis var, yola erken çık gibi. Reaktif asistan dönemi bitiyor, Boran bir refakatçi. Peki Boran'da bu gücü ne veriyor? Cevap Poyraz'ın motorunda. Dakika dakika. Türkiye'nin amatör meteoroloji dünyasına bir ilk. Dakika hassasiyetinde yağış takibi. Bugün yağmur var mı sorusu emekli oluyor. Yeni soru kaç dakika sonra? Cevap ekranınızda. Yağış 23 dakika sonra başlıyor, 40 dakika sürüyor. Sonrası kuru. 10 dakikada bir tazelenen veriyle önümüzdeki 6 saatin filmini izliyorsunuz. Ve kar severler, asıl müjde size. Sistem kar yağışını ayrı tanıyor. Karın başlangıç dakikasını, saatlik santimini göreceksiniz. Bu kış kar ne zaman başlayacak sorusunu dakikasıyla cevaplayan bir platformunuz olacak. Bu gücü mümkün kılan ortağımızdan da bahsetmek isterim. WeatherX. WeatherX Earth haritasını zaten platformdan tanıyorsunuz. Şimdi WeatherX, Novcasting motoruyla ana veri sağlayıcılarımız arasında katılıyor. Uydu, radar ve sayısal modelleri harmanlayan bu teknolojiye Türkiye'den erişim olan ilk platform biziz. Ve bu işbirliği büyüyerek devam edecek. Şimdi can alıcı kısma geliyorum. Çünkü hava durumu yalnızca planlama değil, bazen can güvenliğidir. Poyraz sürümüyle platforma Avrasya Uyarı geliyor. Türkiye ve Kıbrıs'ı kapsayan interaktif bir uyarı servisi. Hangi bölgede hangi seviyede risk var? Tek bakışta dokunarak canlı. Ve bunun bir katmanı doğrudan Vedrix motorundan besleniyor. Canlı yıldırım. Yıldırım hücrelerinin yerini ve yönünü haritada canlı göreceksiniz. Yıldırım size yaklaşıyorsa Boran dakikasıyla söyleyecek. Avrasya Uyarı'nın arkasında bu sahnede göreceğinizden çok daha büyük bir yapı var. Ama o yapıyı birazdan Arda anlatacak. Ben yalnızca şunu söyleyeyim. Bu platformda gördüğünüz bir özellikten çok daha fazlası. Şimdi çekirdek kitlemize gökyüzü dillerine bir sözüm var. Yıllardır meteogramları, atmosfer kesitlerini başka ülkelerin sitelerinden takip ediyorsunuz. Artık gerek yok, meteogram stüdyosu geliyor. Türkiye'nin herhangi bir noktası için profesyonel meteogramlar platformda ve Türkçe. Ve bir adım daha, SCAPE-T'ler. KP ile rüzgar profiliyle tam donanımıyla. Amatör meteorolojinin kalbi izledik. İşte bu özellik o cümlenin kanıtı. Sırada ise hepsini birbirine bağlayan bir halka var. Atmosfer kimliği. Tek hesap, hava durumu platformunda, atmosfer sitesi sosyalde, her yerde aynı kimlik. Kişisel hava profiliniz onun içinde. Sıcağı mı seversiniz, Poyraz yürümeye mi bayılırsınız, dışarı endeksi artık size göre hesaplanıyor. Uyarı tercihleriniz onun içinde. Hangi iller, hangi hadiseler, hangi saatler. Siz seçiyorsunuz. Avrasya Uyarı ve Boran ona göre konuşuyor. Bir kere tanımlayın, her cihazı sizinle. Ve son olarak hiperyerel tahmin. İl değil ilçe değil. Nokta. Haritada yerinizi seçin, rakımı ve mikroklimayı hesaba katan tahmin o noktaya insin. Çünkü Çankaya'nın karıyla Sincan'ın karı aynı değildir. Artık platform da bunu biliyor. Poyraz. Peki ne zaman elinizde olacak? 16 Haziran'da erken erişim ve beta başvuruları açılıyor. Yaz boyunca Poyraz'ı kısıtlı bir kullanıcı grubu ile birlikte test edeceğiz. Gerçek kullanıcılarla, gerçek koşullarda. Ve sonbahar 2026'da Atmosfer Türk Hava Durumu platformunun ikinci resmi versiyonu Poyraz'ı nihai sürüm olarak herkese açıyoruz. Bu platformu 6 ayda buraya getirdik. Poyraz sürümüyle nereye gideceğimizi gördünüz. Ama bu akşamki tek platform haberimiz bu değil. Çünkü bu yıl yanımıza bir yol arkadaşı aldık. Sözü bu işi en iyi bilenlerden birine bırakıyorum. Kadir Emre ve geliyor. Teşekkürler Emir. Merhaba arkadaşlar. Atmosfer Türk'ün ne yaptığını biliyorsunuz. Türkiye'nin gökyüzünü en doğru, en tutarlı şekilde okumaya çalışıyor. Ama bir tahminin değeri sizin gününüze dokunduğu anda ortaya çıkar. Bugün hava 12 derece demek kolay. Asıl soru şu. Ben ne giyeyim? Yola ne zaman çıkayım? Bugün koşuya çıksam mı? İşte bu soruların cevabını veren bir uygulama yaptım. Karşınızda geliyor.
Geliyor native bir mobil uygulama. Tek bir derdi var. Hava durumunu bir tahmin olmaktan çıkarıp sizin için bir karara dönüştürmek. Birkaçını göstereyim. Sabah dolabın önünde ne giysem diye düşündüğünüz o anı hepimiz biliriz. Geliyor, günün sıcaklık ve yağış verisini işliyor ve size o güne en uygun kombini hazırlıyor. Kazak mı, ceket mi? Hepsi hesaplanmış. Pikniğe mi gitmek istiyorsunuz? Koşuya mı? Bisiklete mi? Geliyor seçtiğiniz aktivite için önümüzdeki 7 gün sıcaklık, yağış, rüzgar limitleriyle puanlıyor. Hangi gün sorusuna net bir cevap. İşte bugün 60 puan. O gün değil. Çisteleme var. Yola çıkacaksınız diyelim İstanbul'dan Ankara'ya. Geliyor önümüzdeki 12 saati saat saat simüle ediyor ve en güvenli, en temiz saat şu diyor. Yağmuru beklemek yerine yağmurdan önce yola çıkıyorsunuz. Ve geliyor sadece günlük hayatta değil, hava durumunun dokunduğu her alana uzanıyor. Sürücüler için rota hava durumu, denize girecekler için deniz kıyı durumu, drone uçuşları için havacılık drone indeksi, hatta sağlığınız için biyometeoroloji. Basınç ve nem dalgalanmalarında migren ve eklem ağrısı riskini önceden hesaplıyor. Ve geleceği düşünenler için yenilenebilir enerji analizi. Çatınızdaki güneş panelinin bugün ne kadar üreteceğini gösteriyor. Bunların hepsi tek bir uygulamada, tek bir amaçta. Havayı sizin için çalıştırmak. Peki atmosfer Türk'le ilişkisine geliyor bir rakip değil, bir kardeş proje. Atmosfer Türk'ün titiz meteoroloji anlayışı Gelion'un otomasyonları ile birleşiyor. İki tarafta birbirinden besleniyor. Ve şunu da söyleyeyim. Emir'in az önce tanıttığı Boran'ı çok sevdim. O kadar sevdim ki Boran'ın bir gün geliyor da sizinle olmasını umuyorum. Ama o başka bir günün konusu. Geliyor bugün beta sürecine giriyor. Yaz boyunca sizinle birlikte test edeceğiz, geliştireceğiz ve sonbahar 2026'da tam sürümüyle yayında olacak. Erken erişim için başvurular açılıyor. İlk kullananlar arasında olmak isterseniz sizi aramızda görmek isteriz. Ben sözü tekrar Emir'e bırakıyorum. Teşekkürler. Geçen kışı bir düşünün. Bir kar tahmini, bir fırtına beklentisi, gece yarısı düşen sıcaklıklar ve amansız model takipleri. Bütün bunlar konuşulurken Türkiye'de havanın nabzın tutulduğu bir yer vardı. Atmosferin sesi sosyal. Sosyali geçtiğimiz 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin kuruluş gününde açtık. O günden bu yana neler oldu bakalım. Bugüne kadar toplam 10.820 mesaj, 83 konu ve 415 üye. Ama beni asıl heyecanlandıran şu grafik. Kışın hava hareketlendiğinde sosyal adeta yaşadı. Aylık 4.000'in üzerinde mesaj, yüzlerce aktif kullanıcı. İnsanlar tahminleri tartıştı, kar haritalarını yorumladı, gözlemlerini paylaştı, birlikte heyecanlandı. Evet, bahar geldiğinde hava sakinleşti, trafik de sakinleşti. Bu bir meteoroloji topluluğunun en doğal hali. Çünkü sosyal hava ile birlikte nefes alıyor. Önemli olan şu. O nabız atıyor ve önümüzdeki kış çok daha güçlü atacak. Peki neden sosyal? Türkiye'de meteoroloji forumları var. Ama açıkça konuşalım. Çoğunda konu açma özgürlüğü bile yok. Ağır kurallar, aynı eski altyapı. Her üyesi bir zapturapt altında. Biz tam tersini kurduk. Sosyalde söz topluluğun. Modern, hızlı bir altyapı. Ben hakkında özgürce paylaşabileceğim bir alan. Çünkü amatör meteorolojinin ruhu budur. Kimse kimsenin izin almadan gökyüzüne bakabilmeli, sorabilmeli, tartışabilmeli. Ve sosyal bilmeye devam ediyor. İlk haberim Atmosfer World Medya Merkezi. Yaşanan meteorolojik olayların video ve fotoğraflarının toplandığı görsel arşivimiz. Bir fırtınanın, bir kar manzarasının, bir gün batımının kaydedildiği yer. Atmosfer World hala beta sürecinde ve şu anda da aktif. Ve sonbahar 2026'da tam olarak açılıyor. Çalışmalarımız hızlandı. İkinci haberim ise sosyali platformla birleştiriyor. Entegrasyon. Yakında Havadurum platformunda bir şehre baktığınızda diyelim İstanbul'a ya da bir ilçesine Atmosferin Sesi Sosyal'deki İstanbul konusu da orada karşınızda olacak. Yani konumunuzla ilgili sohbete tahmini gördüğünüz anda tek dokunuşla katılabileceksiniz. Tahmin ile topluluk ilk kez aynı ekranda. Ve üzerinde çalıştığımız bir fikir daha var. Bora'nın sosyale de uğraması, gündemdeki konuları analiz edip bugün toplulukta en çok ne konuşuluyor özetini çıkarması. Henüz söz vermiyorum ama üzerinde çalıştığımızı bilin istedik. Sosyali bugün bu noktaya getiren herkese, her mesaj atana, her gözlemini paylaşana teşekkür ediyorum. Bu topluluk Atmosfer Türk'ün kalbidir. Teşekkürler Emir. Herkese iyi akşamlar. Şimdiye kadar tahminden, platformdan, topluluktan konuştuk. Ben size havanın daha sert yüzünden bahsedeceğim. Tehlikeli hava olaylarından ve onlara karşı verdiğimiz uyarılardan. AHTKM, Avrasya Hava Tahmin Koordinasyon Merkezi. AHTKM, Atmosfer Türk ve Hava Grup TV'nin kurduğu bir konsorsiyumun ürünü. 11 Ağustos 2022'de kurulan bağımsız bir uyarı merkezi. Görevimiz net. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için tehlikeli hava olaylarını önceden tespit etmek ve uyarmak. Peki bu sezon ne yaptık? 2026 Oras sezonu boyunca 25 uyarı yayınladık ve 59 bağımsız nowcasting çalışması yürüttük.
Sezon boyunca 9 bağımsız gün için verdiğimiz uyarıları ayrıntılı olarak analiz ettik. Bu değerlendirmeler üzerinden tahmin başarı oranımız %84,1. Bir uyarı merkezi için gurur duyduğumuz bir rakam. Ama %15,9'luk sapmayı da görüyoruz ve onun üzerine çalışıyoruz. Şeffaflık yalnızca tahminde değil, uyarıda da bizim ilkemiz. Bu başarının arkasında çok değerli bir isim var. Atmoslab VX. Bu sezon yayınladığımız tahminlerin %80'ini Atmoslab VX'in sağladığı verilerle ürettik. Türkiye için son derece değerli bir oluşum. Meteorolojiye gerçekten hakim, işini titizlikle yapan bir isim. AHTKM'nin uyarı gücünün önemli bir kısmı bu işbirliğinden geliyor. Kendisine teşekkür ederiz. Şimdi geleceğe bakalım. Çünkü Emir az önce bir kapı araladı. Avrasya Uyarı, platformda göreceğiniz o interaktif uyarı haritası aslında çok daha büyük bir sistemin görülen yüzü. Arkasında neler var? Anlatayım. Önce uyarı dilimiz standartlaşıyor. AHTKM artık 4 kademeli bir risk sistemi kullanıyor. Sarı, yükselen risk, turuncu yüksek risk, kırmızı çok yüksek risk ve mor ekstrem risk. Tek bakışta herkesin anlayabileceği bir dil. İkincisi otomasyon. Emir'in tanıttığı Boran'ın yanında bir de Boran Plus geliyor. Tehlikeli koşulları tespit etmeye odaklanan ek bir model. Boran Plus gelişen riskleri kendiliğinden yakalayıp AHTKM ekibini uyarıyor. Ekibimizin gözü kulağı bir adım önde olmasını sağlayan sessiz bir yardımcı. Yani ani bir oraş hücresi geliştiğinde onu yakalayan ilk göz artık bizden bir parça olan Boran. Bu sistem şu anda test aşamasında ve platformun beta sürecine katılanlar bu testin parçası olacak. Üçüncüsü dağıtım. Bu yaz sezonundan itibaren gönderdiğimiz tüm uyarılar varsayılan olarak atmosferin sesi sosyal üzerinden dağıtılacak. Yani bir uyarı çıktığında onu tartışabileceğiniz, soru sorabileceğiniz topluluk da aynı yerde olacak. Uyarı ve topluluk tek bir ağda birleşiyor. Avrasya Uyarı'nın altyapısı büyük ve üzerinde aylardır çalışıyoruz. Çünkü bir uyarı sistemi en çok ihtiyaç duyulduğu anda bir fırtına gecesinde çalışmak zorundadır. Biz o geceye hazır olmak için çalışıyoruz. Sözü Emir'e bırakıyorum. Teşekkürler Arda. Bu akşam çok şey anlattık. Bir platform, bir yapay zeka, bir topluluk, bir uyarı merkezi, bir kardeş uygulama. Ama izninizle bir an durup şu soruyu soralım. Bütün bunları neden yapıyoruz? Cevap basit. Çünkü Türkiye'de bu işi bu ciddiyetle yapan başka hiç kimse olduğunu inanmıyoruz. Büyük şirketler hava durumunu bir ekran köşesinde kaynağı belirsiz ve kapalı kutu algoritmalarla geçiştirirken biz amatör meteorolojiyi bir bilim, bir tutku, bir kamu hizmeti olarak gördük. Tutarlılığını ölçtük, şeffaflık raporu yayınladık, hatalarımızı sakladığımız değil, anlattığımız bir kuruluş olduk. Türkiye'de bu denli bir çalışma başka hiçbir sayfa ya da şirket tarafından yapılmıyor. Bunu övünmek için değil, sorumluluğumuzun ağırlığını bildiğimiz için söylüyorum. Ve bu sorumluluğun bugün en önemli kısmı şu: dezenformasyonla mücadele. Dünyada ve son zamanlarda ülkemizde de hava üzerinden korku pazarlayan bir akıntı var. Bir yanda dolu savar yağışları engelliyor başlıklarıyla bir tık uğruna çiftçilerimizin, tarımla uğraşan vatandaşlarımızın huzurunu çalanlar, öte yanda ise daha tehlikelisi gökyüzündeki her uçak izni bir komploya, bir chemtrail masalına çevirmeye çalışan bilimle taban tabana zıt iddialar. Açık konuşalım, bunların hiçbirinin bilimsel bir karşılığı yok. Bizim yegane tarafımız vardır, bilimsel tutarlılık. Ne korku, ne komplo, ne abartı, yalnızca doğru ve bu doğruyu anlaşılır biçimde anlatmaya devam edeceğiz. Bir de geleceğe dair bir inancımız var. Meteoroloji ve klimatoloji. Yalnızca yarın havasını değil, dünyanın geleceğini de ilgilendiriyor. Biz karbon nötr bir dünyayı yürekten destekliyoruz ve elimizdeki araçla, bilgiyle bu yola katkı sunmak istiyoruz. Geliyor'daki yenilebilir enerji analizi tam da bunun için var. Çıtınızdaki güneşin, esen rüzgarın ne kadar enerji ürettiğini görmeniz için. Çünkü göremediğiniz bir geleceği inşa edemezsiniz. Biz o geleceği görünür kılmak istiyoruz. Peki bu akşam anlattıklarımız ne zaman sizlerle olacak? Takvimimiz şöyle. Atmosfer Türk Hava Durumu Platformu versiyon 2, namı değer Poyraz, erken erişim ve beta başvuruları 16 Haziran Salı günü başlıyor. Şeffaflık raporu 2026, 11 Ağustos 2026 günü yayınlanacak. Poyraz nihai sürüm, Geliyor tam sürüm ve Atmosfer World Medya Merkezi kararlı sürüm sonbahar 2026'da yayında olacak. Yani önümüzde dolu dolu bir yaz ve hepsinin meyvesini vereceği bir sonbahar var. Sözlerimi bitirirken Atmosfer Türk Emir Hava Durumu adıyla 2019'da küçük bir hayalle başladı. Bugün burada anlattığımız her şey, bu platform, bu topluluk, bu merkez, o hayale inanan insanlar sayesinde gerçek oldu. 2019'dan bu yana yanımızda olan herkese, her takipçimize, her topluluk üyemize, yol arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ederim. Bu bizim değil, hepimizin eseri.
Ve biz durmuyoruz. Türkiye için, vatandaşımız için ve tüm dünya için çalışmaya devam edeceğiz. Bu akşam bize katıldığınız ve vizyonumuza ortak olduğunuz için teşekkür ederim. Çünkü unutmayın, geleceğin havası bugünden belli.